Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün dünyaca ünlü markanın plaj çantasının yanında tasarlamış olduğu gözlük kutusunun yapılışını anlatacağım bu videoda. İsterseniz gözlük kutusu olarak, isterseniz bu şekilde omuz çantası, ister cüzdan, ister makyaj çantası, ister kılaç çanta. Yani siz nasıl isterseniz bu çantayı o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bakın gayet şık bir çanta oldu. Ben bu şekilde zincir takarak da çantamın, yani büyük çantamın içerisinde bulundurmak isterim. Şöyle ünlü markanın örmüş olduğu çanta bu şekildeydi. Bunun yanına ek olarak bunu gözlük kutusu olarak tasarlamış. Ben çok amaçlı olacak şekilde sizlere anlattım. Boyutunu daha fazla büyütmek istiyorsanız zincir sayısını daha fazla çekerek bunu yapabilirsiniz. Zaten videonun içinde çok detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Hemen çantamın içini de göstermek istiyorum. Bakın çanta kapağı uzun olduğu için bu şekilde iki tane çıt çıtla desteklemek istedim. Şöyle çok güzel bir kapak karşılıyor bizi. Ve çantamın içini de göstermek istiyorum. Bakın dakketen kullanarak dikmiş olduğum astarım var. Kusursuz bir çanta olduğu, yine astarını da nasıl diktiğimi, sabitlediğimi videonun içinde çok detaylı bir şekilde sizlere aktarıyorum. Siz de videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz bu çantayı bir günde 2 tane bile örebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Sadece ikili trabzandan oluşuyor ve şuralarda bir sık iğne kullandık. Bu kadar basit. Yeni başlayanlar bile, eğer ünlü markanın plaj boyunu örmediyseniz, yeni başlayanlar sadece bu çantayı örerek bile kullanabilir. Evet, ünlü marka bu küçük çantayı daha önce örmüş olduğum bu büyük çantayla set olarak hazırlamış. Büyük boy plaj çantasının yanına bu şekilde bir gözlük kutusu yapmak istemiş. Şöyle görselini de koyuyorum bakın ekrana. Birebir aynısını çantanın da bu şekilde gözlük kutusunda birebir aynısını yaptık. Tabii kılaç çanta olarak da bu şekilde veya omuz çantası olarak da kullanılabilir. Son olarak ölçülerinden bahsedeceğim. Şöyle çantamın taban uzunluğu 21 santim uzunluğunda. Söylediğim gibi ne kadar uzun zinciri çekerek başlarsanız o kadar büyük, istediğiniz boyutlarda çanta elde edersiniz. Şöyle gözlüğü çıkaralım. Çantamın en geniş kısmı 24 santim. Kapağına doğru yüksekliği 25 santim. Ve şöyle kapattığım zaman yüksekliği 15 santim yüksekliğinde yapıyor. Şurada aslında dönerek oluşturduğumuz bir taban derinliği elde ettik. O da şöyle 2 santim derinliğinde yapıyor. Kapağımızın şöyle en yüksek kısmının uzunluğu da 19 santim yapıyor. Ölçüleri de bu şekildeydi. Çantamın ve takımların detaylarını YouTube kanalımda sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Yine beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Çantaların, takımların nasıl durduğunu, üzerimde nasıl gözüktüğünü detaylı bir şekilde Instagram sayfamda paylaşıyorum. Orada reelsimi de paylaşıyorum. Tüm detaylara Instagram'da da ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olarak ve yorumlarınızla bana destek olmayı lütfen unutmayın. Sizler bana talepte bulunduğunuz sürece, kanalıma abone olarak destek olduğunuz sürece ben de sizler için bu tarz videolar atmaya devam edeceğim. Kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeceğim. Ben bu renklerde Milano rafya ipinden kullanacağım. Milano rafyanın linkini hemen videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram sayfalarına ulaşarak alışveriş yapabilirsiniz. İpin özelliklerine gelecek olursak, bu arada Instagram sayfalarında birçok renk seçeneği mevcut. Bu ip bildiğiniz dünyaca ünlü markaların 5000-6000 euroya sattığı çantalarda kullanmış olduğu ip. İpin yapısını yakından biraz göstermek istiyorum. Bakın parlak ve yumuşak bir yapısı var. Kağıt iplere, rafya kağıtlara göre oldukça hafif bir ip. Bu ipin 100 gramı tam 250 metre uzunluğunda. Yani 100 gram halinde satılıyor. 100 gram alırken belki size çok az bir miktarmış gibi gelebilir ama 100 gramı tam 250 metreye denk geliyor. Ve bu ipler yıpranmaya karşı dayanıklı. Bu iplerle ördüğünüz her şeyi ömürlük olarak düşünebilirsiniz. Yıkanıp ütülenebiliyor ve giyim de örebilirsiniz. Şöyle bakın, ipi elime doladığım zaman koparmaya çalışacağım. Bakın şimdi normalde rafya kağıt olsaydı, kağıt rafya pardon, çoktan kopmuştu yani, biliyorsunuz. Bakın asılıyorum, kopmuyor.
İp aşırı sağlam. Yani ömürlük diye düşünebilirsiniz. Yıkanıp ütülenebiliyor. Siparişini Milano Rafya'dan verebilirsiniz. Şöyle 3,5 milimetrede tığ kullanacağız. Şimdi ister ördüğünüz bu gözlük kutusunu ister gözlük kutusu olarak kullanırsınız. İsterseniz daha büyük ölçülerde yaparak çanta olarak da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsterseniz cüzdan olarak kullanırsınız. Ne kadar fazla zincir çekerseniz yapmış olduğumuz çantanın, gözlük kutusunun her neyse artık boyutu o kadar büyüyecektir. Şimdi ipimi parmağıma doladım. Şu şekilde küçük bir halka yaptım. Tığ geçirdim. Ve yeni bir ilmek çıkarıp sıktım. Şimdi elim ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak. Normal ayarda zincir çekmeye başlıyorum. Bu şekilde belli bir uzunluğa kadar zincir çekip geleceğim. Söylediğim gibi örgünüzün boyutunu ne kadar geniş istiyorsanız o kadar uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Zincirlerimizi çektik. Burada son zincirimi atlayacağım. Toplamda 3 tane zincir çekiyorsunuz. 2 3. Tığımın başına doladım. Bakın yani 3 tane zincirimi çektim. Şöyle sayın geriye doğru. 1 2 3 4 5.'ye batacağım. 5.'nin içine batıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığımın başına doladım. Bu aynı noktanın içine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başına doladım. Sıradaki zincirin içine battım. Bir tane ikili trabzan. Tekrardan sonraki zincirin içine battım. Bir tane ikili trabzan. Sadece baştaki zincire 2 tane ikili trabzan yaptım. Sonraki gelen bütün zincirlere bir tane ikili trabzan yapıyorsunuz. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Son bir tane boşluğum kaldı bakın. Tığımın başına doladım. Buraya da batarak şimdi bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi aynı noktanın içine buraya dönmek için bir tane daha ikili trabzan, ikinciyi yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 3. Bir tane daha yapıyorum. 4 ve bir tane daha yapıyorum. Yani dönerken şu düğümü içine almaya çalıştım da. Şurayı evet. Evet dönerken bakın 1, 2, 3, 4, 5 aynı zincirin içine 5 tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde dönüşümü yaptım. Şimdi tığımın başına doladım. Şu fazla kalan ipimi de örgümün içine gizleyeceğim. Bakın her bir trabzan karşısına birer tane ikili trabzan yapacağım. Buradaki zincir boşluklarını tekrardan kullanacağım. Şuraya batarak başlıyorum. Sıramı dönmeye. Tekrar batıyorum. Fazla kalan ipi örgümün arasına alıyorum. Sıradakine battım. Tekrardan sıradakine battım. Sıradaki zincire, sıradaki zincire batarak ikili trabzan. Bu şekilde düzgün bir şekilde dönüşümü yapmış olmam gerekiyor. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi son bir tane batma zincirim kaldı. Bakın 2 tane batmıştım en başta başlarken buraya. Bir tane de üçlü zincirim var yukarıya çıkmak için. Şimdi tığımın başına doladım. Buraya batıyorum. Bir tane
ikili trabzan yaptım. Tekrardan batıyorum. Bir tane daha. Şimdi burayı 5 tane ikili trabzanla dönmüştüm. Burada 2 tane var. Bir tane de üçlü zincir var. Onu da ikili trabzan diye farz ediyorum. 2 tane de buraya ekledim. 5 tane oldu. Şimdi burada sıramı bağlarken bakın 3. zincirin tepesine batarak bağladım. İlmek kaydırdım ve bir tane zincir çekerek kapattım. Burada kesiyorum. Çünkü tabanımı ütüleyeceğim ve tabanımda bir düzeltme işlemi yapacağım. O yüzden kestik diye korkmayın. Şöyle açalım. Aynı yerden devam edeceğiz. Bunu ütüleyeceğiz. Fakat ütülemeden önce şu tabandaki delikleri bir toparlayalım. Tekrardan ipimizi parmağımıza dolayalım. Bir tane ilmek oluşturalım. İlmeğimi oluşturdum. Şimdi şöyle tabanımı alıyorum. En baştaki şu zincirin içine batarak ilmeğimi arkadan düz kısma öne taşıyorum. Bakın ip altta kaldı. Şimdi diğer ikinci zincir boşluğuna batarak tığıma doladım, arkadan ipimi çıkardım, zincir çekiyorum. Sıradaki noktaya battım, ipime doladım, zincir çekiyorum. Burada aslında zincir çekme işlemi yapıyoruz. Sadece arada bu örgümüz kalmış oluyor. Buradaki ilmeklerinizi çok geniş tutarsanız çirkin gözükür, çok dar tutarsanız tabanı çeker. O yüzden normal bir ölçüde gitmeye dikkat edin. Şimdi buraya batıyorum, sıradaki zincir boşluğuna doladım, çıkardım. Batıyorum, doladım, çıkardım. Batıyorum, doladım, çıkardım. Sıradakine battım, doladım. Bu kadar basit. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Gayet güzel bir görüntüsü oluyor. Hazır burada düz devam ederken beni hangi şehirden takip ediyorsunuz? Hangi şehirden izliyorsunuz? Hangi ülkeden izliyorsunuz? Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Böylece en çok hangi şehir, hangi ülkelerden izleniyorum görmüş olurum ben de. Bu şekilde az kaldı bakın. Evet, son zincire kadar geldim. Şöyle bir görüntüsü var. Bu son zincirin, pardon, evet, son zincire kadar gelmişim. Son zincirin arkasından battım. İlmeğimi tığıma dolayıp ilmeğimi arkaya çektim. Ve burada şu bir, iki tane zincir çekerek sıkıyorum orayı. İpimi kesiyorum. Evet, şöyle düzeltelim buradaki ilmeğimizi. Arkaya çektirdiğim için biraz. Evet. Şöyle bir görüntüsü oldu. Şimdi hiç üşenmiyoruz. Bu tabanı daha sonra malum ütü sığmayacağı için şimdiden ütüleyip gelelim. Tabanımı ütüledim. Görüyorsunuz çok daha düzgün ve güzel bir görüntüsü var. Şimdi buradan ipimi koparmış olduğum yerden bunu böyle gizleyeceğim daha sonra. Bakın burada hiç atlamamanız gerekiyor. Bakın aynı noktaya batmış. 1, 2, 3, 4, 5. Tam şu ipimizi kopardığımız bölgeye batalım. Şöyle yeni bir ilmek oluşturalım önce. Önce yeni ilmek oluşturdum. Daha sonra şuraya battım. Tabanımın düz kısmı bana bakıyor. İpimi aldım oradan. Çıkardım. Şöyle fazla kalan ipleri içine doğru katladım. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına doladım.
Hemen şu yanındaki trabzanın tepesini görüyorsunuz. Şu tepesine battım. Şu ipleri de şöyle araya gizleyelim. İkili trabzan yaptım. Tekrardan tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Tekrardan doladım. Sıradaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Şimdi dümdüz birer tane batarak devam edeceğim. Artık hiç artırma vesaire yok. Her birine birer tane batarak devam edeceğim. Bakın bu şekilde birer tane batarak devam ediyorum. İkili trabzanlarınızın ayarı aynı ayarda, aynı sıklık veya gevşeklikte olursa çok daha düzgün bir görüntü oluşur. İpinizi çok fazla sıkarsanız şu dolgun trabzan görüntüsünü daha ince bir hale getirebilirsiniz. O yüzden çok sıkmadan rahat bir şekilde batıp çıkarak şöyle, çok sıkmadan dolgun gözükmesini sağlayabilirsiniz. Birer tane yaparak devam ediyorum. Şimdi bu tabandaki dönme noktasına kadar geldim. Yine tabanımızın derinliği sadece bu kadar, bu arada 2-3 santim kadar. Daha fazla derin yapmayacağız. Yukarıya çıkacağız. O yüzden artık her bir trabzanın tepesine birer tane batarak ilerlememiz gerekiyor. Yani bu dönme noktasını da birer birer aşıyoruz. Ve burada birer birer yaptığımız için haliyle kıvrılma başlayacak. Şimdi göstereceğim. Şöyle bir, bakın düzeltin elinizi. Çukurlaşma başlıyor. Şu fazla kalan ipi yine şurada gizleyebiliriz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın dönerken bu şekilde bir kıvrılma başladı. Şöyle trabzanları elimizle yukarıya doğru düzelteceğiz. Şimdi bana şu çok soruluyor. Özellikle çanta gövdesine çıkarken. Mesela örerken şöyle kıvrılıyor. Sonra bu şekilde içten bir şekilde yani örmeye devam ediyor. Şöyle dıştan baktığı zaman diyor ki işte benimki ters görünüyor. Yani ördükten sonra bu tarafı içe kalıyorsa böyle çevireceksiniz. Yani bu düz tarafı dışarıda kalması gerekiyor değil mi? Şöyle tabana baktığım zaman altı bu şekilde gözükecek. Yani dışarıda kalacak. Yani kafa karışıklığı olabiliyor çok enteresan bir şekilde. Hani ben çantamın düz kısmı içeride kalıyor. Ben nasıl gideceğim şimdi diyenler oluyor. Bu kadar basit yani. Şöyle bir dışa ittireceksiniz. Yani bu çok komik gibi gelebilir anlattığım şey ama inanın çok fazla böyle örgü esnasında gövdenin tersini düzünü nasıl ayarlayacağım diye düşünenler oluyor. Şimdi bu şekilde bakın şuraya kadar gelelim. Sıramızın sonuna kadar geldik. Bakın burada da dönme noktam var. 1-2 tane trabzanım var. Lütfen şuraya tekrar batmayın. Buraya batacağız. Gergin olacak. Aynı buradaki gibi gözükecek. Şimdi buradaki trabzana batalım. Bir tane. Sonraki trabzanın tepesine de bir tane. Şimdi buradan
Buraya çok fazla mesafe var gibi gözükebilir. Ama zaten 2 tane burada var. Bakın 1, 2, üçlü zincir boşluğuna yaptık. Şuraya 2 tane de burada. Tamam. Şimdi buradaki 1, 2, 3 tane zincir çekmiştik. Bakın 3. zincirin tepesine batıyorum. Şöyle kaydırma yaparak sıramı bağlıyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Olması gereken bu. Şimdi şöyle ilmeğimizi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimizi uzatalım. Şöyle tekrar çevirdim. Kaydırmayla birleştirdim. Bir tane zincirle sabitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Çekmiş olduğunuz zincir yapmış olduğunuz trabzanın boyuna eşit olsun lütfen. Şimdi bu bir zincir zaten aynı diğer trabzan gibi gözüktüğü için trabzan yerine geçiyor. Tığımın başına doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine batarak trabzan yaptım. Burada 3. sıraya geçmiş bulunuyoruz. Her birine birer tane batarak ilerliyorum. Şimdi bu şekilde devam edeceğim. Bakın her birine birer tane, yine birer tane batarak bu şekilde başladığım noktaya kadar geliyorum. Bunun sonuna kadar geldim. Bakın son trabzanımın tepesine de battıktan sonra yine tekrardan 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin ortasına batarak kaydırma işlemiyle sıramı bağlıyorum. Ve tekrardan bir üst sıraya geçerken 1, 2, 3 tane zincirle çıkıyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen yanındaki trabzandan itibaren batarak ikili trabzan sırasına başlıyorum tekrardan. Örgü tekniğim bundan ibaret. Her bir trabzanın tepesine birer tane batıyorsunuz. 3 zincirle her zaman bir üst sıraya çıkıyorsunuz. Evet. Örgünüzün gövde yüksekliği istediğiniz yüksekliğe gelene kadar aynı işlemi döne döne tekrar ediyoruz. Evet, toplamda gövde sırasını bakın şu tabandaki sıra birinci sıra taban sırası, orayı saymıyorum. Gövde sırası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yapıp bitirmişim. 10 sıra kaç santim yapıyor? Hemen ölçüsünü de vereyim. Sadece 10 sıranın olduğu kısmı ölçüyorum. Bakın şuraya kadar 13 santim yapıyor. Tabanla birlikte 14,5 santim yapıyor. Yani 13 santim uzunluğunda 10 sıra trabzan sırası çıkmışım. Şimdi sıramızı birleştirelim burada. Bakın 3 tane zincirimiz var. Üçüncüye batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. Şöyle kestim, açtım. Bu ipi arkadan içeride gizleyeceğim. Şimdi şöyle düzeltiyorum elimle. Bir katlayalım. Şöyle bakalım. Bu arada şöyle düzelttiğiniz zaman elinizle tabanınız yamuk olmaması gerekiyor. Yandan, önden, arkadan, içten baktığınız zaman bakın tabanınız dümdüz durması gerekiyor. Yani illaki ipin bittiği yerden böyle katlanması gerekmiyor. Bakın ben tabanım daha düz durması için şöyle bir düzeltiyorum. Şu üçlü zincir buradan buraya doğru bir kayma göstermiş. Önemli olan sizin tabanınızın çizgisine göre doğru katlamanız. Şöyle baktığınız zaman doğru olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sıra gelelim kapağını yapmaya. Şimdi burası şey dedim ya size, çizgi kaymış biraz, 3 tane zincir. O yüzden şu kısmı ön kısım olarak kullanmak istiyorum ben. Yani kapak burada olursa, arkadan öne doğru kapanırsa şu düzgün kısım öne baksın. Şu 3 tane zincir kısmı arkaya baksın. Şimdi
Şöyle katlamamızı düzgünce yaptıktan sonra yoksa kapağını yaptıktan sonra katlamayı düzgün yapmazsak kapandıktan sonra yamuk durur. Önce katladık. Şöyle ipimi aldım. Bir tane ilmek oluşturacağım. Trabzanların yönünün kapakta hep düzgün durması için hep kapağı bu tarafa doğru örüp bitireceğiz. Şimdi bakın şöyle katlamamızı yaptık. Şu tam ortaya gelen trabzan tepesi var ya, onu bırakıyoruz. Hemen yanındaki trabzan tepesine şöyle batırdım. İpimi içten aldım ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki noktaya batarak bir tane ikili trabzan. Biraz elimi bol tutmuşum, küçülteyim ilmeğimi. Bir tane ikili trabzan. Tekrardan yanındaki yerden itibaren devam ediyorum. Bu şekilde bakın sıramın sonuna kadar geleceğim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle katlayıp düzelttiğimizde şu ortadakini atlamıştık değil mi başlarken? Burada da yine bakın şu tam ortadakine ikili trabzan yapmayacağız. Bakın şu trabzanın tepesine bu üçlü zincire ve buna yaparak bitireceğiz. Şurada bakın kaç tane çubuk varsa üzerine ikili trabzan olması gerekiyor. Burada şu şekilde bir bitiriş yapacağız. Pardon. Son trabzanı yaparken şöyle göstereyim. Son 2 tane noktaya batacağım. Şu ortadaki kalacak. Tığımın başına doladım, battım. İkisini birlikte kapattım. 2 tane ilmeğim bekliyor. Tekrar tığımın başına doladım. Son trabzanın tepesine battım. İkisini birlikte ve 3 tane ilmeği birlikte kapattım. Bir tane zincir çekerek sabitledim. Burada aslında ikisini birlikte alarak bir eksiltme yapmış oluyoruz. Şimdi ipimizi keselim. Evet, ipimizi kesmemizin sebebi de söylediğim gibi sürekli bir ters bir düz gidip gelmemek için, trabzanların yönünün hep düzgün gözükmesi için böyle bir şey yapıyoruz. Tekrar ipimi aldım. Şu şekilde ilmek çıkardım. Ve şöyle bakın 3 tane zinciri bırakıyoruz. Şurada ikili trabzanın tepesine batarak şöyle ilmeğimi çıkardım. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki trabzandan itibaren batarak devam ediyorum. Yanındaki trabzanın tepesine battım. Birazdan nasıl göründüğünü göstereceğim. Biraz ilerleyelim. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle bir eksiltme yapmış olduk. Bakın kapandığı zaman şu şekilde aşağıya doğru küçülerek gelecek. Sonuna kadar ikili trabzanlarla geldim. Son 2 tane batma yerim kaldı. Tığımın başına doladım. Bir tane trabzanın yarısını yapıyorum. Tekrar doladım. Sonuncu noktaya batarak ikisini önce sonra üçünü birlikte kapatarak
bir tane zincirle sıramızı bitiriyoruz. Şöyle açıyorum. Bakın iki yandan da yavaş yavaş eksiltmeler olmaya başladı. Şöyle elinizle düzeltmeniz gerekiyor. Şu an bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrar bir eksiltme yapalım. Şimdi burada yeni bir sıraya başlayacağız. Şöyle mutlaka bu tarafa doğru yaptığımız için hep yatacaktır. Elinizle düzeltin. Burada bitirdiğimiz için buradaki trabzanlar da daha uzun kalacaktır. Buradaki trabzanları da biraz daha uzun tutarak eşitleyebilirsiniz. Yeniden ilmek oluşturuyorum. Bu sefer şu 3 tane zincirin şu 1 2 bakın 3. tepesine batarak başlayacağım. Ve şöyle, evet, tığım biraz büyük geldi o deliğe. İlmeğimi arkadan çıkardım. 3 tane zincirle başlıyorum. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki ikili trabzanla batarak şöyle başlangıcımı yaptım. Sırayla devam ediyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Burada bir tane eksiltme yapmadık gibi duruyor. Bir sonraki sırada yapacağız. Çünkü buradaki eksiltmeyi 3 tane zincir ile başlattığımız için buraya göre daha asimetrik kalıyor. O yüzden bu sırada bu tarafta eksiltme yokmuş gibi başladık. Şurada yine eksiltme yapacağız. Önce eksiltme sırasının da sonuna kadar geldim. Bakın şu ikisinin birleştiği şurası var burada. Atlamayalım lütfen. 3 tane nokta kaldı. Şimdi birine batayım. Tamamladım. Tığımın başına doluyorum. Buraya battım. Yarım trabzan. Tekrar doladım. Son noktaya battım. İkisini birlikte ve 3 ilmeği birlikte kapattım. Bir tane zincirle sırayı kapatıp ipi kestim. Mutlaka el ütüsü yaparak düzeltelim. Yine ütülerken de kapak simetrik olacak şekilde kağıt iplere, bu tarz rafya iplere ütülerken şekil vermek çok kolay. Yani o asimetrik görüntüyü ütüyle bir anda çevirebiliyorsunuz. Bu çantada da o işlemi yapacağız. Şöyle baktığınız zaman bakın daha asimetrik duruyor değil mi? İşte bunu ütüyle düzelteceğiz. Mesela şurası daha yüksekte kalıyor. Burayı biraz daha yüksek başlayacağız. Şimdilik şöyle gözüküyor. Gayet iyi gidiyoruz. Yeni bir ilmek oluşturalım. Şimdi bu sefer şu trabzanın tepesinden bakın. 3. zincirin 3. noktasına değil. Şu trabzanın tepesine batarak başlıyorum. İlmeğimi arkadan aldım. 3 tane zincir çekiyorum. Biraz uzatıyorum ki şurayla aynı hizaya gelsin biraz. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak biraz uzatın, biraz büyük. Yani bu tarafa ama. Diğer tarafa doğru giderken yine normal el ölçüsünü düşün. Bunu tamamen simetrik görüntüyü yakalamak için yapıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, 4. sıra eksiltmeye geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi daha çok bir eğim olmaya başladı. O yüzden burada ikisine birden batacağım. Yani bunu ayarlamak tamamen sizin elinizde aslında ve biraz daha kısa batacağım çünkü daha yukarı çıkmaya başladı burası buraya göre. O yüzden
el ayarımı şekle göre değiştireceğim. Yani bunu ayarlamak tamamen sizin elinizde. Burasıyla birlikte gitsin istiyorsanız bunu da nasıl anlarsınız? Ters çevirip, hani bakın görüyor musunuz? Burası daha düzgün, daha eğimli gidiyor ama burası bir tık daha daha düz yani buraya göre. Şöyle kapattığım zaman ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani eğer burada bir eğim olursa eksiltme yapmadan çıkarsınız. Burada bir düzlük olursa eksiltme yaparsınız. Şimdi burada ne yapmıştık? Bakın eksiltme yaparak başlamış olduk aslında. Şöyle şu üçlü trabzanın tepesini kullanmadık. Şimdi sıra bu sırada kullanacağız. Tekrardan ilmek oluşturdum. Sırada şu üçüncü zincirin tepesine batarak başlıyorum. 1 2 3. Tığın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Sırayla tekrardan gidiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle şu fazla ipi gizleyerek devam edelim. Şimdi burada son 3 tane kaldı. Son 2 tane kaldı. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Batıyorum. Yarım trabzan tekrar doladım. Batıyorum. İkisini birlikte ve hepsini birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim. Açıyorum. Sıkıştırıyorum. Şu üste çıkmış. Evet, şöyle döndürelim. Şöyle kapatıyorum bakın. Gayet güzel ilerliyoruz. Şimdi tekrar başlayalım. Sıra bu tarafta eksiltme yapacağız. Şöyle yeni bir ilmek. Şimdi burada ikili trabzanın tepesine batarak başlıyorum. 2 3 zincir. Tığımın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. Sırayla batarak ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şöyle tekrardan şu fazla ipi içeriye katlayalım. Burada altta eksiltme yapmıştık. Burada yapmayacağız. Hepsine birer tane batarak sıramızı sonlandırdık. Bir zincir. Evet, şu şekilde bir görüntüsü var. Bakalım. Bakın aynı simetrikte. Aslında şurası fazla şey gibi duruyor ama zincirlerden dolayı sizi yanıltmasın. Aslında aynı açıda duruyor şu an. Şöyle kapattığımızda çok net bir şekilde görebilirsiniz zaten. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle düzelttiğim zaman aynı şekilde boşluklar kalmış. Bunlara dikkat ederek ilerlemeniz önemli. Tekrardan yeni bir sık iğne bir ilmek oluşturdum. Şimdi burada altta eksiltme yapmıştık. Şurada yapmayacağız. Üçüncü zincirin tepesine batacağız. Tekrardan 1 2 3 zincir tığın başına doladım. Hemen yanındaki trabzana batarak bir tane ikili trabzan,
yanından devam ediyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Evet, sıramın sonuna kadar gelmek üzereyim. Şu fazla ipi gizleyelim. Bu sırada da bu kenarda altta eksiltme yapmamıştım. Bu sırada da yapmayacağım. Dengeyi korumaya çalışıyorum. Her birine battım. İpimi kestim. Şöyle bir bakalım çevirip. Şimdilik böyle gözüküyor. Gayet güzel. Bir veya iki sıra daha yapalım. Bakalım duruma göre. Tekrardan yeni bir ilmek. Şöyle eksiltme yapmamıştık. Burada eksiltme şöyle bakalım. Zaten yukarıya doğru bir çıkış var. Tekrar eksiltme yapmayalım. Burada 3. zincirin içine batalım. Aldım arkaya. 1 2 3 tığımın başına doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan, hemen yanındakine battım, ikili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam. Sıranın sonuna kadar geldim. Aynı şekilde burada da eksiltme yapmıyorum. Evet, şöyle bir görüntüsü var şu an. Dediğim gibi düz katlayarak bakmak önemli. Şuradan baktığınız zaman tabii ki de yanıltıcı gözükecektir. Şöyle baktığım zaman gayet normal duruyor. Şimdi bir sıra daha yapmak istiyorum. Çünkü marka çantaya baktığım zaman, gözlük kutusuna pardon, aşağıya kadar inen bir kapak görüyorum. Şimdi son eksiltmeli bir sıra yapalım. Evet, eksiltmeli 3 tane zinciri bırakıyorum. İkili trabzanın tepesinden batarak başlıyorum. 3 zincir. Tığımın başına doladım. Yanındaki trabzana batıyorum. İkili trabzan. Yanındaki trabzana battım. İkili trabzan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam. Sıramın sonuna doğru yaklaştım. Şöyle fazla ipimizi gizleyelim. Son 3 tane noktam kaldı bakın. Şimdi yarım trabzan yapacağım buraya ve sonra şu noktaya batıp ikisini bir, pardon, tığımın başına dolamadım. Yarım trabzan tekrar sökeyim. Tığımın başına doladım. Yarım trabzan. Tığımın başına doladım. Batıyorum son noktaya. İkisini birlikte, üçünü birlikte kapatarak eksiltme yapmış oluyorum. İpimizi keselim. Şimdi şöyle elimizle düzeltip bir bakacağız. Evet, şu boyut gayet yeterli gözüküyor benim için. Şimdi bu şekilde mutlaka elinizde düzeltmeyi ihmal etmeyin. Şöyle yani ütülerken. Bu şekilde bir kalıpla ütüleyip geliyorum.
Evet, ütüleme işlemini yaptım. Bakın gayet şık ve güzel duruyor. Ütülemeden sonra gerçekten çok değişiyor formu. Şimdi sırada marka şu kapağı düzeltmek için bir sık iğne uygulamış. Sık iğne ile kapağımızı daha kaliteli bir hale getirelim. Ama ipimi doladım. Yeniden bir ilmek oluşturuyorum. Ve şöyle kapağımı açıyorum. Şuradan çantamın üstünden düz kısmı gözükmesi için örerek buraya kadar ilerleyeceğim. Şurada kapağımın ilk başladığı, bakın şurası var ya, üçlü zinciri başlattığım nokta. Şuraya batıyorum. İlmeğimi aldım. Bir tane zincirle başladım. Şu 3 tane zincirin içine batıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar battım. İkinci sık iğne. Buradaki sık iğneleri ne kadar sıkı yaparsanız o kadar güzel gözükür. Şuradaki trabzan aralığına battım. Bir tane sık iğne. Tekrar buraya battım. Bir sık iğne. Bir tane daha. Şu aralığa batmasak da olur. Burada ne istiyorsa bakın. Modelinizin genişliği, elinizin genişliğine göre ne kadar istiyorsa o aralıkta batmanız önemli. Mesela şurada yakın gözüküyor. Buraya batarsam potluk oluşacak. O yüzden içine batıyorum yine zincirimin. Tekrardan yukarıdaki zincirin içine atlayalım. 2 tane. 2 tane gideceğiz gibi gözüküyor. Tekrar zincirin içine 2 tane. Sıkı yapın, olabildiğince sık iğneleri daha güzel gözüksün, toparlasın yani. Tekrar sık iğne. Bu şekilde bakın en üstteki zincir noktasına kadar geldik. 2 tane yaptım. Şöyle bir görüntüsüne bakın. Yani bura yine ütülerken şu şekilde mutlaka elinizle düzelterek ütüyü basın. Gayet düzgün duruyor. Şimdi buraya 2 tane yaptık ya. Bir tane daha yapıyoruz. Burada dönme noktası olduğu için. Şimdi burada trabzanların tepesine sık iğne yapıyoruz. Burada her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne. Şimdi sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi burada sıramın sonuna kadar geldim. Şu trabzanın tepesine de son sık iğnemi yaptım. Şimdi burada dönerken tıpkı burada 3 tane ile döndüğüm gibi 3 tane ile dönüş yapacağım. İkinci ve şöyle fazla kalan ipi de gizliyorum oradaki üçüncü. Şimdi hemen alta batıyorum 2 tane. Şu son trabzanları kullanıyorum. 1 2 tane. 1 2. Şimdi tekrardan burada mesela bakın birleştiği nokta var eksiltmelerin. Ona battım. Şöyle şuraya 2 tane. Hatta bir tane yetiyor. Buraya 2 tane yaparız. 1, yoksa potluk olacak. Ne istediğine göre, yani 2 tane mi istiyor, 3 tane mi, 1 tane mi, ona göre karar verin. El ölçünüze göre. Evet, burada da en sondaki trabzanları kullanarak bakın son nokta aşağıya kadar geldik. En son şu son trabzanın battığım noktaya batarak kaydırmayla birleştiriyorum. Şöyle bir görüntüsüne bakalım. Tabi söylediğim gibi buradan baktığınızda yanıltabilir. Şöyle bakmanız önemli. Of, çok güzel duruyor. Gayet güzel oldu. Ben bunu ince bir zincir takıp kılaç çanta, omuz çantası olarak bile kullanabilirim. Şimdi burada bir düzeltme işlemi yapacağız. Bakın şu çantanın ağız kısmında her bir trabzana batıyorum, kaydırma. Batıyorum,
kaydırma. Bu daha kaliteli gösterecek burayı. Buradan çantamın ağız kısmından devam ediyorum kaydırmalarla. Buraya kadar gelelim. Evet, bu kısma bakın kaydırmalar yaparak bitirdik. Şimdi aynı şeyi kapaktaki sık iğneler içinde yapacağız. Bakın sık iğnelerin her birine batarak kaydırmayla ilerleyeceğiz. Yine kapağında da daha kaliteli ve şık bir görüntü elde edelim. Evet, bu şekilde kapağı da dolaşalım. Bakın şöyle bir görüntüsü olacak. Yani şundansa şöyle bir görüntü olacak. Kapağımı da dolaştıktan sonra şu kaydırmanın başladığı noktaya kadar geldim. Şimdi burada ipimi kısa olacak şekilde kesiyorum. Şöyle açtım ilmeğimi. Bakın şurada ilk kaydırmanın başladığı şu alanın arkasından batalım. İpi arkaya taşıyalım. Ve tekrardan ipin çıktığı şu en son yaptığımız kaydırmanın içinden batalım. Tekrar ipi oradan arkaya taşıyalım. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi tekrardan şu fazla kalan ipimizi de ilmeklerin arasında gizlememiz gerekiyor. Şöyle batayım çünkü ipimi biraz kısa kesmişim. Battıktan sonra ipimi takacağım. İster iğneyle isterseniz bildiğiniz bir yöntemle gizleyebilirsiniz. İğneme geçirdim. Buradan zaten şöyle kısa tutalım. Asıldığım zaman oraya sabitlendi. Şu fazla ipleri de bir temizleyelim. Ve şimdi tekrardan çantamızı ütüleme işlemini yapacağız. Şu yapmış olduğumuz son işlemleri de ütülememiz gerekiyor. Ütüleme işlemini yaptıktan sonra ben astar işlemine geçtim. Dakketen kumaş kullanıyorum. Şimdi şöyle çantamı kumaşa koyduğum zaman ayrıyeten şöyle çizerek kumaşı bir kapak kestim. 1-2 santim 1 santim taşıyacak şekilde. Sonra dikiş makinemde katlayarak kapağın şekline göre kumaşıma şekil vererek buraya bir dikiş attım. Çok da güzel oldu. Şimdi aynı şekilde çantamın gövdesinin yüksekliği ve genişliğinde kumaşımı ortadan ikiye katladım. İğneyle sabitledim kaymaması için. Ve yine çantamı koyduğum zaman yanlardan 1'er santim taşıyacak şekilde dikişimi yaptım. Kumaşımı kestim. Daha sonra dümdüz dikişimi yaptım. Şimdi burada hani şöyle şu kadar bir taban derinliği oluşturduk ya, 1,5 santim kadar. Onu da bakın şöyle yapacağız. Şuraları, şu tabanımın köşe kısımları var ya, şöyle açtırıyorum dümdüz. Buralara böyle minicik ama bakın 1'er santim. Yine aynı şekilde bakın şöyle bir taban derinliği oluşacak. Şunu çıkarayım. Bunu şöyle tespit edebilirsiniz eğri olmaması için. Bu şekilde koyuyorsunuz. Katlıyorsunuz. Şuralara tabanın derinliği ne kadarsa, 1,5 santimse altta 1,5 santim kalacak şekilde şuralara minicik bir dikiş atsanız taban derinliği yapacak. Bunu da yaptıktan sonra çantamın içine geçiriyorum ve ağız kısmını şöyle katlayarak dikiş makinemde sabitleyeceğim. Böylece şu kapağın üzerine doğru bu çantamın gövde astarı da sabitlenmiş olacak. Bu yüzden bu kapağı biraz içe doğru uzayacak şekilde kesmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben çantamı tekrardan astarı sabitledikten sonra ütüledim. Bu şekilde aksesuarlarla tamamladım. Şöyle kapak uzun olduğu için iki kenarına bu şekilde
çıt çıtlar yaptım. Bunların dikimini anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Normal ölçüleri alarak kapağın kapanacağı noktayı hesap ederek çıt çıtlarımızı sabitliyorsunuz. İster markanın yaptığı gibi bu şekilde gözlük kutusu olarak kullanır. Bu şekilde kapatır, çantanıza atarsınız. İsterseniz bu şekilde yanlara zincirler takarak normal küçük çanta olarak kullanırsınız. Elbiselerle, yine yazın eteklerle, şortlarla çok tatlı olacaktır. İsterseniz makyaj çantası olarak kullanırsınız. İsterseniz cüzdan. Tamamen isterseniz el çantası olarak kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Marka bu şekilde yapmış olduğu büyük boy plaj çantasının içine gözlük çantası olarak tasarlamış bunu da. Bu şekilde ben size tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Yine çantanın boyutlarını daha fazla büyütmek isterseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Zincir sayısını fazla çekmeniz yeterli olacaktır. Dünyaca ünlü markaların örmüş olduğu bu çantaları çok detaylı bir şekilde hepsini YouTube kanalımda 4 ayrı video olacak şekilde sizlere anlattım. Bu videoda bu küçük çantayı izlemiş oldunuz. Şöyle çok tatlı bir takım oldu. Birebir ünlü markayla aynı takım oldu. Yine bu takımın da yapılış videosu, iki çantası da ayrı olacak şekilde videolar kısmında mevcut. Siz de kanalıma abone olmayı, bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız yorumlarda yazmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızda bana destek olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.